Geçenlerde elime bir tane 3 boyutlu kalem yazıcı geçti. Bazı sorunları vardı. Onları çözmek için gördüğünüz gibi tamir, tadilat ve bakım işlemlerine başladım. Öncelikle içini açıyorum. Motorunda bir sorun olup olmadığını anlamak için motoruna bakıyorum. Elimde adaptörü olmadığı için çalıştıramadım, deneyemedim. O yüzden ben de içini sökerek adaptörünü dışarıdan kabloyla vereceğim. Çünkü adaptörün soketi biraz özel. Ben de elimdeki adaptörlerden birinin kablosunu doğrudan içeri lehimleyeceğim. Gördüğünüz gibi bakımını yapmak için içini açıyorum. Motorunu yerinden çıkartmaya çalışıyorum. Motorunu çıkarttım. Motor biraz pis gözüküyor. İçine bakıyorum. Şuraya gördüğünüz gibi filament olmaması gereken bir yere filament girmiş, mavi. Onu yerinden çıkartıyorum. Bütün malzemeleri kaybolmasın diye bir kutunun içerisine kopyalıyorum. Yoksa her taraf çok karışıyor ve dağılıyor. Gördüğünüz gibi çıkarttım, temizliyorum. İçerisine inceliyorum herhangi bir problem var mı diye anlamaya çalışıyorum. Arka tarafında çıkması muhtemel yeri de yerinden çıkartıyorum. Daha sonra bu parçaları götürüp güzelce yıkıyorum. Dezenfekte ediyorum köpüklü suyla. O yüzden bütün parçaları ve elektronik kısımları ayırdım. Şu anda elektronik kartı inceliyorum. Herhangi bir problem var mı diye. Olmaması gereken bir şey var mı diye. Güzelce temizleyeceğim. Çalışıp çalışmadığını çok merak ediyorum. Burada bütün sistemi yerine takarak bir çalıştırma denemesi yapacağım. Motorunu da yerine takıyorum. Bir tane adaptör vardı elimde. 12 volt 1.5 amper. Bu 12 volt 1.5 amperlik adaptörü kullanarak çalıştırmaya deneyeceğim. Bunun 12 voltla çalıştığı üzerinde yazıyordu. O yüzden ben de elimdeki 12 voltluk adaptörü kullanıyorum. Bakıyorum çalışıyor. Çalışınca bayağı tabi seviniyorum. Bütün fonksiyonları çalışıyor. Nozul kısmı da gördüğünüz gibi mevcut nozulu eriterek oradan çıkmasını sağlıyor. Elimle bastırıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştığını gördüğüm için onaylayan parmak işareti yapıyorum. Biraz nozul kısmı tabi problemli. Oraya ekstra bir bakım gerekiyor. Ama nozul ısınıyor ve filamenti eritiyor. Motor da çalışıyor gördüğünüz gibi ama motorda bir sıkıntı var. Bazen duraksıyor. O yüzden motorun içerisini açıp güzelce motora bakım yapacağım. Güres yağ ile yağlayacağım videonun ilerleyen taraflarında. Herhangi bir sorun olmadığını gördüm. Sağlıklı bir çalışma yapabilmesi için tekrar bozulmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağım şimdi. Gördüğünüz gibi motora odaklanıyorum. Motoru güzelce şu döktüğüm izopropil alkol. İzopropil alkol ile temizliyorum. Dişlerin arasına girmiş filament parçalarını çıkartıyorum. Eski yağ kalıntılarını çıkartıyorum. Böylece motor daha sağlıklı bir şekilde çalışacak. Motorun içerisinden bayağı bir ıvır zıvır tozlar, pislikler çıktı. Bu da motoru karşılayan rulman. Onu da güzelce temizliyorum. İzopropil alkol ve diş fırçasıyla. Daha sonra deniyorum herhangi bir sıkıntı var mı oturmasında, çalışmasında diye. Rulman gayet güzel çalışıyor. Rulmanı yerinden çıkartıp tekrar bir yağlıyorum. Yağlamıyorum pardon, izopropil alkolle siliyorum. Burada elektronik kısımda lehimleri tazeliyorum ihtiyaç duyduğum noktalarda. Bazı yerlerde çok az lehim gördüm. O yüzden onları tazeliyorum. Gördüğünüz gibi izopropil alkolü gösteriyorum sizlere. Buradaki elektronik devrenin tamamını, özellikle butonların içlerini tozlanmıştır diye damlatarak güzelce temizliyorum. Devrenin üzerindeki kalıntıları hafifçe kazıyarak dikkatli bir şekilde kaldırıyorum. Butonlara basarak butonların içindeki kirlerin dışarıya gitmesine sağlıyorum. İzopropil alkol zaten buharlaşacağı için, uzaklaşacağı için o çok
önemli değil. Ondan bol bol döküyorum. Hızlıca buharlaşıyor zaten. Elektronik devre üzerinde gerekli bakım işlemlerini yaptıktan sonra yerine yerleştirmeye başlıyorum. Artık topluyorum. Bakıyorum yerine yerleşiyorum herhangi bir sıkıntı var mı diye. Burada nozulun sabit durması gereken sabit tutan plastik parçayı yerleştiriyorum. Elektronik kartı güzelce oturtuyorum yerine. Gördüğünüz gibi nozulu da yerleştirdim. Nozulun etrafına makaron yerleştirip makaronu ısıtarak güzelce o bölgeyi sarmasını sağladım. Böylece nozul daha sorunsuz bir şekilde bir süre daha çalışabilecek. Gerekli parçaları vidalıyorum. Motoru bir tane Roman gres yağı ile yağlıyorum. Burada gres yağını fazla sürmemeye çalışıyorum. İlgili yerlere gelecek. Çünkü gres yağı zamanla tozu ve pisliği kendi bünyesinde biriktirerek motorun çalışmasını zorlayabilir. Burada motoru çalıştırıyorum. Motor işte bazen çalışıyor bazen çalışmıyor gibi bir durum var. Onu inceliyorum. Motorun dışındaki fazla gres yağını peçeteyle siliyorum. Şu anda mevcut güç girişini söktüm. Bu konnektörü kullanmayacağım. Ben içerideki konnektörü doğrudan adaptörün kablosuna lehimliyorum. Elimde bir tane 12 volt 1.5 amper adaptör vardı. Adaptörü doğrudan kabloyla lehimliyorum. Daha sonra konnektörü o delikten geçiriyorum. Gördüğünüz gibi artık adaptör kablosu doğrudan cihaza bağlı bir şekilde içinden çıkmayacak şekilde oluyor. Burada kontrol ediyorum herhangi bir sorun var mı diye. Güç veriyorum. Burada motorda bir problem olduğunu fark ediyorum. Motor bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Redüktörünü çıkarttım motorun. Yani motorun şaftının olduğu kısım yerinden ayrılmıştı. Yerinden çıkmıştı. Onu düzeltmeye çalışıyorum ama tam içime sinebilmesi için motorun içini açmaya karar veriyorum. Bu bir fırçalı motor. Motorun içini açıyorum. Devamında motorun şaftı ile ilgili olan problemi ortadan kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi şaft dışarıya doğru çıkıyor. Küçücük bir DC motor, DC fırçalı motor. Çıkmış olan o yüzük gibi olan kısmı yerine güzelce oturtuyorum. Şaftın hareket etmediğinden emin oluyorum. Fırçaları kontrol ediyorum. Fırçalar bazen burada dışarıya doğru kendini atabiliyor. Fırçaları birbirine yaklaştırıyorum motor daha sağlıklı çalışsın diye. Daha sonra yaptığım işlemler başarılı oluyor. Burada da motor ve rulmanın filamenti güzelce içeriye doğru gönderdiğini ve geriye doğru çıkarttığını görüyorum. İki yönü de çok güzel çalışıyor motor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Dolayısıyla motoru tamir etme işlemimizde başarıyla sonuçlanmış oluyor. Bu 3 boyutlu kalemde en önemli iki bileşen var. Biri ısınan nozzle, diğeri de buradaki DC motor. Yerine oturtuyorum hepsini. Vidaları takıyorum. Gördüğünüz gibi oradaki metal parçayı da güzelce yerine oturtuyorum dikkatli bir şekilde. Vidaları dikkatli bir şekilde oturtuyorum. Burada konnektörleri çıkartıyorum vidaları daha kolay yerleştirebilmek için. Buradaki metal L parça önemli. Çünkü motorun çeşitli kuvvetlere maruz kaldığı zaman yerinde sabit bir şekilde, düzgün bir şekilde durmasını sağlıyor. Toplamaya devam ediyorum. Nozzle ısınıyor mu diye bakıyorum. Güzelce oturtuyorum nozzle'ın baş kısmını. Burada şöyle güzel bir şey yapıyorum.
kablonun dışarıya çıkmaması için, yani dışarıdan biri asıldığı zaman içerideki konektöre kuvvet uygulamaması için bu şekilde bir kablo bağıyla, cırtla sabitliyorum onu. Dolayısıyla gördüğünüz gibi asıldığın zaman oradaki kuvvet cırta binmiş oluyor. Yani içerideki konnektörü asılmamış oluyor. Dış kısmına da aynısını yapıyorum. Kabloyu ittirdiği zaman içeriye doğru kablo gitmesin diye. Dolayısıyla orada gayet stabil, düzgün bir durum yakalamış oluyoruz. Bu bayağı önemli bir aşama. Dolayısıyla artık kablolu bir şekilde böyle ekstra bir sokete ihtiyaç duymadan kablolu bir şekilde bunu kullanabiliyor olacağız. Gördüğünüz gibi içeriden de çektiğim zaman dışarıdaki kablo içeriye doğru almıyor. Dışarıdan çektiğim zaman içerideki kabloyu da dışarıya doğru almıyor. Bu şekilde tekrar o lehim yaptığım bölgeyi de cırtlıyorum daha sağlam olması açısından. Elimde bir filament vardı. Filamenti deniyorum. Bir miktar filament kopartıyorum. Filamenti gönderdiğim zaman başarılı bir şekilde motorun filamenti içeriye doğru çektiğini görüyorum. Alıyor. Gördüğünüz gibi eriterek dışarıya doğru çıkartıyor. Burada hemen deniyorum. Tabii çok acemiyim. Daha önce bu tarz bir şey kullanmamıştım. Anlamaya çalışıyorum nasıl çalıştığını. Ama gayet başarılı bir şekilde, temiz bir şekilde çalışıyor. Silikon zemin üzerinde tutunmuyor. Ben de başka bir zemin getirip o zemin üzerinde çalışmalarımı yapıyorum. Çalıştığına emin olduğum için artık arka kapağı da kapatarak güzelce tamir işlemini sonlandırıyorum. Dolayısıyla DC motor arızasını çözmüş olduk. Adaptör yoktu elimizde. O yüzden bir adaptör uydurduk ona. Böylece tekrar 3 boyutlu kalemimizi hayata döndürmüş olduk. İnceliyorum. Düzgün bir şekilde ısınıyor mu diye bakıyorum. Özellikle inceliyorum. Şöyle bir kesme matı üzerinde filamentin daha iyi, başarılı bir şekilde tutulduğunu gördüm. Buraya böyle bir deneme yapıyorum. Çalışıp çalışmadığını. Bu şekilde. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanala abone olmayı ve videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin diliyorum.